Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugünkü videomda sizlere bez bebek yapımını anlattım. Ben daha önce parçalarını hazırlamıştım. Yalnız gözünün nasıl işlendiğini ve dikim aşamasını nasıl yaptığımı anlatmak açısından sizlere göstermek istedim. İyi seyirler dilerim. Umarım beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz göz kalıbı benim sürekli kullandığım kalıbımdır. Çizimini yaparken ince uçlu tükenmez kalemi kullanmanızı tavsiye ederim. İnce ince dokunuşlarla bu şekilde çizimlerinizi yapabilirsiniz. Kullandığımız siyah ipi 2 kat şeklinde hazırlıyoruz. Ve işleme tekniğimiz art dikiş yöntemi ile olacak. Peki nedir bu art dikiş yöntemi? Gördüğünüz gibi ilk battığımız noktadan bir tık ilerisinden tekrar batıyoruz. Ve geriye dönerek çıktığımız noktadan tekrar içeriye giriyoruz. Yani bir ileriye bir geriye şeklinde ilerlememizi sağlayacağız. Çizdiğimiz noktadan küçük aralıklarla bir ileriye bir geriye şeklinde devam ederek her iki gözümüzü de tamamlamamız gerekecek. Biraz karışık olsa da aslında yaptıkça eliniz alışacaktır. Gözlerimizin işlemesi bittikten sonra dilerseniz dikiş yöntemine geçelim. Bu yöntemi halk arasında battaniye dikişi denmekte. Her iki parçanın arasından düğümü gözükmeyecek şekilde batıyoruz. Bu şekilde ne kısa ne uzun aralıklar, orta aralıklarla devam ediyoruz. Her battığımızda tekrar içeriye girerken iki ipin arasından geçirmemiz gerekiyor. Bu şekilde kollarımızı ve vücutlarımızı dikelim, içlerini dolduralım ve hazırlayalım. Bebeğin yapımına hazır hale gelelim. Önce bebeğimizin elbisesini hazırlayalım. 1 metre uzunluğunda ince şerit şeklinde 4 kat tül hazırladım. Siz bu katı 5 de yapabilirsiniz, 6 da yapabilirsiniz, fark etmez. Ne kadar kalın yaparsanız o kadar aslında daha güzel duracaktır. Uç kısımlarını birleştirerek kısa aralıklarla yukarıya kadar bunu dikiyoruz. Ve uç kısma geldiğimizde ise oraya 2 kere düğüm atalım ki bebeğimizin pilesini yaparken alt kısım buruşmasın. Kısa kenara diktikten sonra ipimizi hiç koparmadan yan tarafa uzun mesafe aralıklarla battı çıktı yapalım. 1 metre tül boyunun etrafının hepsini o şekilde geçmemiz gerekiyor. Ve daha sonra bunu ipi çektirerek
pile şeklinde elbisemizi hazırlamış olalım. Bebeğimizi bacaklı bir model çalıştığımız için iç kısmının gözükmemesi adına da yine tülümüzden bir parça alarak 3-4 kat yapıp onu bebeğimizin etrafına saralım ki karşıdan baktığımızda bebeğimizin içi gözükmesin. Bebeğimizi monteleme işlemine başlarken dikkat etmemiz gereken nokta, kafamızı sabitleyeceğimiz nokta dikişin alt kısmıdır. Dikiş üzerine yapıştırırsanız kafası yukarıda kalacak, hoş durmayacaktır. O yüzden dikişin arka kısmına, alt kısmına denk getirerek yapıştırmalısınız. Aynı şekilde kollarımızı da yapıştırdığımızda monteleme işlemimiz bitmiş olacak. Bebeğimizin elbisesini giydirdikten sonra pile şeklini verirken elimizle sağa sola çektirerek güzel bir şekil aldırabiliriz. Daha sonra şekil aldırma işleminiz bittikten sonra ise sımsıkı ipi gerdirerek arkasına düğüm atarak bu işlemi de bitiriyoruz. Elbisemizin en üst noktasına kurdele ile sıkarak bağlamamız gerekiyor. Çünkü daha kabarık, daha hoş bir görünüm verecektir. Bunu herkes yapıyor mu yapmıyor mu tam olarak bilmiyorum ama ben bu yöntemi gerçekten seviyorum. Gayet de güzel oluyor. Elbisemizin ön kısmına ben kurdeleden papyon yaptım. Siz bunun yerine isterseniz dantel de kullanabilirsiniz veya çiçek yapıştırabilirsiniz. Bu size kalmış. Eğer benim gibi kurdele kullanacaksanız kestikten sonra çakmakla uç kısımlarını tütsülemeyi unutmayın. Daha sonra atmalar yaşamazsınız bu şekilde. Çünkü uç kısmı çok çabuk kurdelenin atan bir malzeme. En sağlıklısı bu şekilde yakmanız. Bebeğimizin saç kısmına geçtik. Burada saç boyutunu hangi şekil verecekseniz o şekilde bebeğin boyunu da ayarlıyoruz. Daha sonra ayarladığımız boydan düğüm atarak her iki elimizin içerisine geçiriyoruz. Önceden anneanne ve babaannelerimiz yün sararlardı biliyorsunuz. Aynı o yöntemle ipimizi elimize hızlı bir şekilde sararak kalın bir tutam şeklinde hazırlayalım. Hazırladığımız ipin tam ortasından bağlayalım ve uç kısımlarından da keselim. Böylece saçımız hazırlanmış durumda. Bebeğimize monte edebiliriz. Saçımızın uç kısımlarında bu şekilde kötü gözüken yerlerini temizleyelim. Bu şekilde tarama yöntemi bebeğin saçını çalışırken işinizi daha kolaylaştıracaktır. Çünkü ipler fazla dolaşabiliyor. Onları açtıktan sonra daha kolay bebeğinizin saçını
işleme alabilirsiniz. Şekil verme işlemi bittikten sonra saçımıza takacağımız objeleri hazırlayalım. Bu çiçek tomurcuk çiçek olarak geçiyor. Her tuhafiyede bulabileceğiniz bir çiçek türüdür. Ama o kadar çok çeşitli türler var ki yani hepsi de çok güzel duruyor. İsterseniz bu tomurcuk çiçekten, dilerseniz farklı modeldeki çiçeklerden alarak bu şekilde yan yana elinizle düzelterek istediğiniz noktaya kadar onları yapıştırabilirsiniz. Çiçekleri yapıştırma işlemi bittikten sonra en son gördüğünüz üzere tabancayla aralarına girerek hafif hafif sıkarak hepsinin birbirine güzelce yapışmasını sağlayalım. Böylece düşmesini engellemiş olacağız. Bebeğimizin yakasına ve ayaklarına inciler kullanmayı tercih ettim. Yine burada siz kendiniz istediğiniz doğrultuda herhangi bir ürün kullanabilirsiniz. Bebeğimizin son rötuşlarını hazırlıyoruz. Ağzını çizmek için kullandığım kalem ince uçlu ve yumuşak uçlu bir tükenmez kalemdir. Gördüğünüz gibi bastırmadan ufak dokunuşlarla yavaş yavaş çizimimizi yapalım ki dağılma olmasın. Çünkü çok dağılma olabiliyor. Son olarak da bildiğimiz, yine kullanmadığımız, tarihe geçmiş olabilir, kullanmadığımız olabilir. Bir allıkla hafif hafif dokunuşlarla bu işlemimizi de gerçekleştirelim. Yanaklarını kızarttıktan sonra bebeğimiz hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiler.